Burası Çin Halk Cumhuriyeti. Öncelikle sınır komşuları Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Myanmar, Laos, Vietnam ve son olarak Kuzey Kore ile çevrili durumdadır. Peki Çin'in en iyi anlaştığı komşusu hangisi derseniz o Rusya'dır. 2001 yılında her iki ülke arasında imzalanan bir dostluk antlaşmasından sonra ilişkiler en üst düzeye doğru tırmanmaya devam etti. Ayrıca bu iki ülke günümüzde Şangay İşbirliği Örgütü'nün de kurucu üyeleridirler. Çin Halk Cumhuriyeti 1 milyar 390 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. Yani gezegenimizin toplam popülasyonunun %18'i bu topraklarda yaşamaktadır. Yüz ölçümü büyüklüğü bakımından bakarsak Çin 9,6 milyon kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve bunu dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda karşımıza çıkan tabloda Çin'in dünyanın en büyük 3. ülkesi olduğunu görüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayrağını yakından incelersek, öncelikle Çin halkı kendi flamalarına kırmızı bayrak olarak hitap etmektedirler. Bu kelimeyi kullanmalarının nedeni ise bayrakta bulunan kırmızı rengin Çin halkını ve ulusunu temsil etmesindendir. Tüm sarı yıldızlar ise ülkenin komünist rejiminin egemenliğinde olduğunu sembolize eder. Federal bir şekilde yönetilen Çin'in toplam 5 tane ayrı özerk bölgesi bulunuyor ve bunlar Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan, Ningxia ve Zhuang özerk bölgesi. Tüm bunların hepsini farklı devletler yönetse de hepsi merkezi Çin hükümetine bağlı durumdadır. Ekonomik açıdan Çin 12,5 trilyon dolarlık hasıla ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahiptir. Ekrandaki grafiğe baktığımızda 1960'larda sadece 59 milyar dolarlık ekonomiye sahip olan Çin 2000'li yıllara gelindiğinde bunu tam 200 kat arttırmış ve ekonomisi büyük bir yükseliş göstermiştir. Yani bu demek oluyor ki Çin sanayi ve üretimlerini çok aşırı bir şekilde arttırdı. Hatta öyle arttırdı ki bugün dünyada kullandığımız kişisel bilgisayarların %92,5'i, cep telefonlarının ise %70,6'sı Çin'in yardımlarıyla üretilmiştir. Tekrar ülkeye dönersek bir Çin vatandaşı yılda ortalama 9.000 dolar kazanmaktadır ve bu kişi başına gelir diğer ülkelere göre çok az bir miktar olduğu için bugün Çin'de 100 milyonun üzerinde yoksul insan bulunmaktadır. Fakat Çin yönetimi her yıl kırsal bölgelerde yaşayan 2 milyon kişiyi daha gelişmiş şehirlere yerleştirerek onlara para yardımları yapmaktadır. Çin'in resmi parası yuan'dır. Ancak Hong Kong ve Tayvan gibi özel yönetimler bölgelerinde temel yasalara göre kendi paralarını basmaktadırlar. Çin'in başkenti 22 milyon nüfuslu Pekin şehridir. Dünya tarihinin en eski başkentlerinden biri olmasına rağmen günümüzde çok fazla sanayileşmesi yüzünden şehrin hava kirliliği sorunu bulunuyor. Fakat Pekin ekonomik açıdan gelişmiş bir şehir olsa da ülkenin diğer Şangay şehrinin oldukça gerisindedir. Ancak başkent Pekin kalabalık bir şehir olmasına rağmen yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Bu nedenle şehirde ulaşım da çok gelişmiş olduğu için hızlı metrolar sayesinde pek çok noktaya rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bunun yanında Pekin uzaydan görülebilen tek yapı olan Çin Seddi'ni ve UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan birçok tarihi tapınağı içerisinde barındırır. Çin'in en büyük ve en bilinen şehirleri sırayla Şangay, Pekin, Tianjin ve Guangzhou'dur. Her birinin ortalama 15 milyondan fazla nüfusu bulunuyor. Çin ülkesinin tarihi geniş anlamda antik dönem, imparatorluk ve modern tarih olmak üzere üçe ayrılır. Öncelikle bu topraklarda Çinlilerin kurdukları ilk devlet bundan 4000 yıl önce Henan eyaletinde kuruldu ve Çin'in bilinen en eski şehri de burada inşa edildi. 1912 yılına kadar birçok hanedanlık kurdu. Fakat bu tarihte bir Çin devrimi gerçekleşti ve kurucu Sun Yat-sen tarafından modern Çin Cumhuriyeti inşa edildi. Fakat çok geçmeden 1946'da komünistler bir iç savaş başlattı. 3 yıl süren bu sivil savaşın sonucunda Mao Zedong'un liderliğindeki komünizm yanlıları kazandı ve böylece günümüzde de devam eden Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Bugün Çin'de toplam 56 tane etnik grup bulunsa da çoğunluğunu %92 ile Hanlar oluştururken azınlıklar ise toplam nüfusun %8'ini oluşturmaktadır.
Ülkede resmi dil Çincedir ve Çin dilinde ortalama 56.000 harf yer almasına rağmen ülkede en az 2.000 kelimesini öğrenmek zorunlu kılınmıştır. Çünkü Çince'nin yaklaşık 3.000 harfini bilmek, kitap ve gazetelerde kullanılan kelimelerin %99'unu anlamak demektir. Resmi verilere göre nüfusun %85'i geleneksel Çin dinlerine inanmaktayken %7.5'inin ateist, %6.2'sinin Budist, kalan kısımları ise Hristiyanlık, İslamiyet, Şamanizm ve diğerleri oluşturmaktadır. Çin'de yeni yıl kutlamaları yaklaşık 15 gün sürer. Her sene festival şeklinde yapılan ve adının Çin Yeni Yılı olan bu kutlamada binlerce havai fişek gösterisi yapılır ve çıkan ışık ve sesin kötü ruhları korkuttuğuna inanılır. Ayrıca bu kutlama sadece Çin'de yapılmıyor. Vietnam, Güney Kore veya Japonya gibi ülkelerde de 15 gün süren yeni yıl kutlamaları uygulanmaktadır. Dünyada ilk uçurtmayı kimin icat ettiğini merak ediyorsanız, günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce dünyada sadece Çin'de uçurtma uçurulduğu görülmüş ve yani Çinli bir filozof Moze adındaki bu adam uçurtmayı icat eden kişidir. Hatta bu konuda Çin, uçurtmanın mucidi olan bir ülke olduğu için her yıl bu konuda bir festival düzenler ve bu eğlencede Çinliler bolca uçurtma uçururlar. Çin'de kırmızı çok şanslı bir renk olarak kabul edilir ve bu sebeple geleneksel gelinliklerin neredeyse tamamı kırmızı renkten yapılmıştır. Çin 1979 yılında zorunlu her çifte bir çocuk politikasını başlattı ve böyle bir politika uygulayan dünyanın ilk ülkesi oldu. Fakat Çin 2016'da tek çocuk politikasını resmi olarak kaldırdı ve böylece doğum oranında %12 oranında artış yaşandığı açıklandı. Fakat bugün Çin'de 30 milyondan fazla insanın mağaralarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Çin'de tasarlanan ve 640 metre uzunluğuyla dünyanın en yüksek ikinci binası olan Şangay Kulesi birçok mimari ödüle layık görülmüştür. Çin, dünya çimentolarının yaklaşık %60'ını üretir ve dünyanın en büyük çimento üreticisidir. Dünyada tuvalet kağıdı ilk olarak milattan sonra 1300'lü yıllarda Çin'de icat edilmiştir ve ilk icat edildiğinde onu yalnızca Çin İmparatoru kullanabiliyordu. O yıllarda dünyanın geri kalanı tuvalet temizliği için su kullanırken Çinliler yılda 700.000 tane tuvalet kağıdı üretiyorlardı. Dünyanın tamamında tuvalet kağıdının yaygınlaşması ise ancak 1800'lü yılların sonunda gerçekleşti. Tekrar Çin'e dönersek, ülkede birçok Çinli çocuk evcil hayvan olarak kedi ya da köpek yerine cırcır böcekleri beslemekte ve bundan da oldukça keyif aldıkları görülmektedir. Bunun dışında ülkede domuz eti Çinliler tarafından bolca tüketiliyor ve Çin'de ortalama bir insan yılda yaklaşık 86 kilo domuz eti yemekte. Bu kadar çok yemelerinin sebebi ise ülkelerinde 500 milyondan fazla domuzun yaşadığından dolayıdır. Dünyada polis köpekleri oldukça yaygındır. Peki polis kazları? Çin'deki bazı polis güçleri nöbet tutturmak için kaz kullanmaktadırlar. Bunu yapmalarının sebebi ise kazların duyma ve ses yeteneklerinin köpeklere göre çok daha gelişmiş olduğundan dolayıdır. Çin'de Han Hanedanlığı döneminde futbolun değişik bir adı olan Juju isminde bir oyun yaratıldı ve bu oyun dünyanın diğer bölgelerine hızla yayıldı ve bu günümüzün futbolunu ortaya çıkardı. Çin, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'na ev sahipliği yapar ve dağın yüksekliği yaklaşık 8840 metre uzunluğa tekabül etmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre 2030 yılına kadar Çin'in dünyanın en büyük Hristiyan nüfusuna sahip olacağı düşünülmektedir. Çin'de yaklaşık 3000 web sitesi engelli durumda ve bunlar arasında YouTube gibi popüler siteler de bulunuyor. Kentleşme bu ülkede çok hızlıdır ve sadece 30 yılda yaklaşık 350 milyon tane bina inşa edilmiştir. Ayrıca Çin, Asya'da büyük bir ticaret ve ekonomik güç olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibidir. Çin her yıl tayfun felaketi yaşar ve aynı zamanda tsunamilerden, depremlerden ve kuraklıklardan en çok müzdarip olan ülkelerdendir. Çin'de bir Çin vatandaşının 60 yaşından büyük bir ebeveyni varsa onları düzenli olarak ziyaret etmemeniz yasal değildir. Çin ülkesinde demir yolları çok gelişmiş durumdadır ve dünyanın en uzun demir yolu hattına sahip ülkesidir. Dünyadaki hiçbir ülke Çin kadar hızlı büyümez. Çünkü şehirleri hızlı bir şekilde gelişmekte ve ortalama olarak her 5 günde bir ülkede yeni bir gökdelen inşa edilmektedir. Son olarak Çin, resim, hat sanatı veya kung fu içeren zengin bir kültürel tarihe sahip bir konumdadır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgi videoları için kanalıma abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın.